Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sonbaharın gelmesiyle uzun süredir çiçek açmayan orkidelerinize yeniden nasıl çiçek açtırabiliriz? Bununla ilgili çok önemli püf noktalardan bahsedeceğim. Bugün özellikle çiçek açmasını teşvik edecek yeni bir sıvı bitki besinini sizlerle birlikte hazırlayacağım. Orkideler yılda 2 kere çiçek açar. Biri ilkbahar, diğeri de sonbahar. Sonbahar aylarında yaz boyunca uyuyan orkidelerinizi mutlaka uyandırmanız gerekiyor. Bunun için gerekirse hava değişimi de yapabilirsiniz. Fakat ilk yapmanız gereken gübre desteği vermek. Bunun için aloe vera çok ideal bir gübre olacaktır. Çünkü aloe vera özellikle orkidelerin kök çıkarmasına, yeni yaprak çıkarmasına ve uzun süredir çiçek dalı çıkarmayan orkidelerin çiçek açmasına yardımcı olan bir bitkidir. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Havaların soğumasıyla birlikte de hava değişimini de yapabilirsiniz. Evet, bakın hemen bir aloe vera yaprağını kestim. Aloe vera yaprağının içerisi jel dolu ve bu jeli biz şimdi çiçeklerimiz için nasıl bir gübre hazırlayabiliriz sizlere göstereceğim. Bakın şöyle sıktığım zaman sarı bir su çıkıyor. Bu sarı suyu öncelikle kullanmadan önce bu şekilde akmasına yardımcı olun. Bir peçete üzerine koyabilirsiniz. 1 saat bekletirseniz içerisindeki bu sarı sıvı zaten akacaktır. 1 saat beklettim ve içindeki sarı su aktı. Şimdi bunu parçalara ayırıyorum. Bakın kestiğiniz zaman bu şekilde bir jel var ve bu jel inanılmaz bitkiler için çok faydalı. Biliyorsunuz ki aloe vera jelinin içerisinde özellikle A, C, E vitaminleri, folik asit, B1, B2, B3 vitaminleri, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko ve birçok vitamin var. Ve bunlar insanlara faydalı olduğu gibi çiçeklere de inanılmaz faydalı. Bu şekilde dilimlediğim aloe veralarımı şimdi bir robotun içerisine koyuyorum. Sizler isterseniz blenderdan da geçirebilirsiniz. Üzerine de 1 su bardağı arıtma suyu koydum. Daha kolay çekilebilmesi için su koyuyorum. Kapağını kapatıp iyice püre haline gelinceye kadar çekeceğim. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz bana destek olmak için hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olursanız ve videomu çevrenizde de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi kapağını açıyorum. Bakın gördüğünüz üzere bu şekilde çekildim. Şimdi daha yakından göstereceğim. Burada dikkat etmeniz gereken aloe verayı mutlaka süzmeniz gerekiyor. Herhangi bir sıvı bitki besinini orkidelerinize kullandığınız zaman direkt kullanmayın. İçerisindeki püre eğer köklere yapışırsa küflenip orkide köklerinin çürümesine sebep olur. Bu yüzden yaptığınız bütün gübrelerde bu şekilde süzün ve posasını ayırıp sadece suyunu verin orkidelerinize ya da diğer çiçeklerinize. Bakın bu gördüğünüz posa ve bitki köküne yapışmaması gerekiyor. Evet, bunun yoğun bir kıvam olduğu için 1 litre su ile bunu açıyoruz. 1 litre suyun içerisine 1 su bardağı aloe vera koydum. Bakın bu şekilde ve şimdi bunu 2 çeşit kullanabiliriz. İsterseniz bu şekilde sıvı olarak verebilirsiniz. Ya da isterseniz aloe vera'yı özellikle bitkileriniz için bu şekilde buz kalıplarına koyup İyice dondurup daha sonra bunları orkidelerinizde kullanabilirsiniz. Özellikle vermiş olduğunuz sıvı bitki besinleri fazla geldiği zaman atmak yerine bu şekilde bir buz kabına koyup dondurup daha sonra orkidelerinize verebilirsiniz. Evet, şimdi donması için buzluğa koyacağım. Evet, şimdi sizlere sıvı bitki besinini nasıl verebileceğimizi göstereceğim. Özellikle sıvı bitki besinlerini orkidelere en fazla 5 yemek kaşığı verin. Ben göz kararı koyuyorum ama sizler ölçü olarak 5 yemek kaşığı kadar vermeniz idealdir. Bu tarz sıvı bitki besinlerini asla çok fazla vermeyin. Ve bu tarz sıvı bitki besinlerinin en sık aralığı 20 günde bir olmalı. Mutlaka 20 günde bir orkidelerinizin bir gübreye ihtiyacı vardır. Bunu tabi evde kendiniz benim yaptığım gibi sıvı bitki besinleri ile yapıp verebilirsiniz ve sürekli bunu değiştirebilirsiniz. Evet, orkidelerimizin çiçek açması için bu çok destekleyecektir.
Diğer önemli püf nokta ise orkidelerinizin sıvı bitki besinlerine ihtiyaç olduğu kadar mutlaka bol ışık ve güneşe de ihtiyacı vardır. Yeteri kadar ışık alan orkideler bol bol kök verir ve bol bol yaprak çıkarır. Bu sıvı bitki besinleri de onu destekler. Hiçbir sıvı bitki besini tek başına yeterli değildir. Mutlaka bu şekilde verdikten sonra orkidelerinizi havalandırmanız gerekiyor. Bakın bu da hazırlamış olduğum buzluktan çıkardığım buz küpleri. Bu özellikle yazın orkideler için çok inanılmaz faydalı. Çünkü orkidelerin özellikle yazın hep aynı ısıda ve sıcaklıkta kalan orkideler maalesef uzun süre çiçek açmıyorlar. Orkidelerinizi bu şekilde serinletmek için buz küpleri halinde sıvı bitki besinleri yapıp verebilirsiniz. Bunlar orkidelerinizin bir hava değişimi yaşayıp yeniden canlanmasına yardımcı olacaktır ve yazında orkidelerinizin solmasına, çiçeklerini dökmesini de engelleyecektir. Ve her bir saksı için 2 tane buz küpü koyabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken gövdeye yapıştırmayın. Sadece bakın saksının kenarına koyuyorum ve köklerin yoğun olmadığı yerleri koyuyorum. Özellikle aloe vera sıvı bitki besinini sonbahar ayında eğer orkidelerinize verirseniz orkidelerinizin yeniden çiçek dalı çıkarmasını teşvik edecektir. Bu tarz sıvı bitki besinlerinde özellikle aloe vera ve muz kabuğu gibi gübreler mevsim geçişlerinde orkidelerin çiçek dalı çıkarmasını teşvik eder. Bunu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bakın her bir saksıya 2 tane koydum. Orkideleri bu tarz sıvı bitki besinleri verdiğiniz zaman bakın yaprakları bu şekilde canlı, parlak ve aynı zamanda bol bol çiçekli olmuş oluyor. Gerçekten kullanılan sıvı bitki besinleri orkideler için çok faydalı. Önemli olan doğru kullanmanız. Tabii dediğim gibi sıvı bitki besinleri yanında mutlaka ama mutlaka orkidelerinizi sabah ya da ikindi güneşini kısa süreliğine alan bir yere koyarsanız çiçeklenme sayısı daha da artacaktır. Evde baktığımız orkidelerin özellikle güneş eksiğinden dolayı çiçek sayısı az olabiliyor ya da yetersiz ışıktan dolayı. Bakın köklerini görüyorsunuz, çok güzel, gayet canlı ve aktif kökler. Vermiş olduğunuz sıvı bitki besinleri ve yeterli ışık alan bir orkide mutlaka aktif ve bu şekilde bol köklü olur. Orkideleriniz verdiğiniz sıvı bitki besinlerine rağmen eğer çiçek açmıyorsa, yeni kökler çıkarmıyorsa mutlaka konumlarını değiştirin. Çünkü yanlış konumda olan orkideler yetersiz ışık aldığı zaman maalesef gelişimi yine olmaz. Yani yapmış olduğunuz hem besinler hem de bol ışık alması, bunların hepsi birbiriyle doğru orantılıdır. O yüzden orkideleriniz uzun süredir çiçek açmıyorsa mutlaka konumlarını değiştirmeye çalışın. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorularınızı yazabilirsiniz. Eğer bu anlattığım yöntemleri deniyorsanız mutlaka sonuçlarını yorumlar kısmında yazmaya çalışın ve böylelikle diğer takipçiler de yorumlarınıza bakıp tecrübelerinize göre bunları kullanabilirler. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.